Telefon gelince Arzu Altıntaş'ın yönlendirmesiyle şimdi telefon geldiği zaman artık problem yaşamayacağım. Gerekli düzeltmeyi yaptım ayarlarda. Peki dostlar, sizin gelmenizi bekliyorum. Arzu, kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, Kıvanç'a Ee, çektiğin videoyu gördüm. Ben de onun altına yorum atacaktım. Diyecektim Bilal'cim öyle değil. Kıvanç her zaman ya, çok tatlıdır, çok nezaketlidir. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı. Bir kerelik affedebiliriz diye bir yorum atacaktım. Ki keza vaktim olmadı. Yayından sonra atacağım. Yayından sonra o yorumunu at. Çok kıymetli senin fikrin. Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili olarak arkadaşların yayına katılmasını bekliyorum, izleyenlerin. Dostlar, yayın maalesef kesmek zorunda kaldık. Teknik problemden dolayı ses gittiği için şimdi tekrar Arzu Altıntaş'la kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu programda Mert Ramazan Demir de konuşacağız ve e, ummadığınız bir yerden konuşacağız Mert Ramazan Demir'i. Çok güncel bir konuyla bağlantılı konuşacağız. Arzu da bilmiyor henüz ve Afra Saraçoğlu'nun Poyraz'ı, sevgilisini takibe almasıyla ilgili olarak Arzu Altıntaş'ın ne düşündüğünü de soracağım. Dünkü yayında İpek Canbulat'ın ne düşündüğünü öğrenmiştik. İpek yine şaşırttı beni. Peki. Evet, bir şeyler olmuş. Ben de merak ettim. Ne oldu? Onur Akay bir yazı yazmış. Ondan sonra... Onu bilmiyorum. Onur Akay bir yazı yazmış dünkü yayınla ilgili. Ben demiş Bilal Özcan'ı çok severim, işte kıymetli bir gazetecidir falan, ama o yayında neler konuşuldu, gerisini siz açıp izleyin, görün vesaire vesaire demiş. Ben de açıp bakamadım ama çok merak ettim Onur Akay ne demek istedi. Dün gece erken yattım. Malum işte 15 saat araba kullanmıştım bir gün önce. Ege sahillerinin dolaşa dolaşa gelmiştik Bodrum'a. O yorgunluğu daha yeni üzerimden atıyorum. Dolayısıyla Onur Akay'ın telefonuna cevap veremedim. Gece 23'te beni aramış. Fakat şu saate kadar henüz dönemedim. Arayacağım Onur Akay'ı. Onur Akay biraz üzülmüş galiba ama benle ilgili bir mesele olduğunu Seninle ilgili zannetmiyorum. değil, İpek'le ilgili herhalde, yayında İpek olduğu için. Ben de merak ettim. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ve Poyraz Yosmaoğlu ile ilgili. Ama şifreli yazmış, çok çözemedim. Onur Akay. Peki dostlar, Kıvanç Tatlıtuğ'un havalimanında muhabir arkadaş Mustafa Ağdağ'ın sorularını cevaplandırmamasıyla ilgili konuşuyorduk. Ve Mustafa, proje için konuşsaydık, partneriniz bulundu mu diye soruyor. İyi geceler diyor Mustafa'ya ve yürürken söylüyor iyi geceleri, yani ters bir cevap veriyor. Aşçılık nasıl gidiyor abi diyor. Gazeteci koparmaya çalışıyor, yani işini yapmaya çalışıyor. Ve cevap vermiyor ama harbi çok yakışıklısın diyor. Belki öyle hani yumuşatırım onu düşüncesiyle Kıvanç'a. Oğlum iyi geceler olur mu diyor. Nereye kadar devam edeceğiz böyle diyor. Bu nedir? Bu ters demek değil midir? Muhabiri refüze etmek değil midir? Evet, Yani öyledir. Kıvanç, tamam Kıvanç, evet, iyi Kıvanç, iyi insan, iyi dost, iyi arkadaş, iyi oyuncu. Ama yani buna hakkı yok. Bu böyle bir mesleğini, işini yapmaya çalışan, gece yarısı orada seni 2 saat, 3 saat uçağın inmesini bekleyen e, muhabire böyle cevap vermeye, ters cevap vermeye hakkı yok. Empati yapması lazım. Bunu da birisinin, en azından bir kişinin muhabirler adına, gazeteci adına söylemesi lazım Kıvanç Tatlıtuğ'a. Bizim mesleğin, magazin gazetecilerinin bir cemiyeti var ama yok. Bir derneği var ama yok. Onların hakkını savunan. Hiç bugüne kadar duydun mu? Magazin Gazetecileri Derneği gazeteciler için şunu yaptı, böyle savunma yaptı, şöyle bir çıkış yaptı filan diye, böyle bir tavsiyede bulundu diye. Hiç duydun mu? Duyamazsın. Ben cezaevine girdiğim zaman bile demiş ki benim dostlarım Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı'na, Bilal Özcan için bir açıklama yapacak mısınız? Düşünüyoruz, kurul olarak karar vereceğiz filan falan. Hiçbir açıklama yapmadılar. Hiç.
Gazeteciler Cemiyeti her gün açıklama yaptı. Üyesi olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Birliği, Türk Basın Birliği her fırsatta açıklama yaptı. Yani beni savundu. Ama üyesi olduğum Magazin Gazetecileri Derneği, dolayısıyla Arzu, biraz teknik bir konuya girdik ama Kıvancı öveceğimiz zaman övelim ama eleştiriyi hak ettiği zaman da eleştirmek lazım diye düşünüyorum. Doğru. Öyle. Doğru ama bir kere bunu Öyle. yapma hakkı vardı. Onu kullandı diyelim. Konuşmak istememiş. Yani orta nezaketteydi. Yani konuşursa belki başka bir şey olacaktı. Belki yorgun, belki saçma bir şey söyleyecekti. Tek bir cümle kurabilirdi. Omuzuna Mustafa'nın elini koysa yeter, biliyor musun? Bizler öyleyiz. Biz muhabirler 2 saat, 3 saat çalışan, gece birisi için bekleyen muhabirler bir gönlümüzü alsın, bizi muhatabımız konuşmasa da. Omuzuna elini koysaydı Mustafa'nın. Mustafa, beni anlayışla karşıla. Çok iyi bir seyahat yaptık. Güzel bir tatil yaptık. Bizi sevenlere selam olsun senin vasıtanla. Ama konuşmak istemiyorum Mustafa kardeşim. Yanından da bir makas da alabilirsin. O senin kardeşin yaşında. 27-28 yaşında. Yani ondan sonra gitti yoluna. Yani böyle beklerdim, anlatabiliyor muyum en azından? Neyse. Ya bu İrem Derici ile ilgili haberi sende okudum. İrem Derici çok şeyler söyledi. Ünlü olma sebebinin eski sevgilisini kıskandırmak olduğunu söyledi. Hadi o anlattıklarını bize okusana. Elinin altında var mı o haber? Elimin altında İrem yok. Derici. Diğer telefonumun şarjı bitik ama aklımdaki kadarını söyleyeyim. İrem Derici gençlik yıllarında, hala da genç de öğrencilik yıllarında birine aşık olmuş. Acayip aşıkmış adama. Adam için meslek değiştirmeyi, başka şeyler yapmayı düşünmüş. Adam önce şimdikiler gibi ghosting yapmış İrem Derici'ye. Önce böyle bir uzaklaşmış, işte bir görüşmemeye başlamış falan. Orada da demiş ki işte hani İrem, bu iş soğudu, biz görüşmeyelim. Onun üstüne çok üzülmüş İrem, eve gitmiş. O gece de Beyaz Şov varmış. Beyaz Şov'u açmış. Cips eşliğinde çatır çutur cipsleri yerken demiş ki bir gün bu Beyaz Şov'a çıkacağım demiş. İşte herkese meşhur olacağım. Bütün caddelerde benim resimlerim olacak. Beyaz Şov'da ben olacağım. Bu adama dünyayı zindan edeceğim demiş. O kadar üzülmüş adamın ona yaptığı ghosting'e. Ondan sonra da nasıl bir manifestlediyse inanılmaz ötesi aynısını. Adam şimdi bütün caddelerde İrem Derici'yi görüyordur. Bütün televizyon kanallarında İrem Derici, magazinde İrem Derici, sosyal medyada İrem Derici, ilişkileri, aşkları, patlayan şarkıları, tutan şarkıları bir şekilde intikamını almış. Kadının gücü İrem Derici manifest yani. İnanılmaz tatlı ve güzel bir haber. Yani değil mi? Kadının gücü, İrem Derici'nin hırsı, arzusu, başarma isteği, başarma arzusu çok önemli ya. Hakikaten çok önemli. Yani illa böyle bir ilişkide bir kazık yemeniz gerekmez ama bunu yapmak isteyen, başarmak isteyen herkes İrem Derici'yi örnek alabilir kendisine. Yani bir yere gelmek, bir yere tutunmak, bir şeye sahip olmak, işiyle ilgili ya da hayata dair başka bir konuda başarıya ulaşmak mümkün. Yapamam diye hiç geri adım atmamak gerekiyor. Denemek şart. İrem Derici ile çıkarken İrem Derici bu çok iyi bir iş yerinde çalışan, iyi bir pozisyonda bir iş insanı. Onu ziyaret etmek istiyor. Senin iş yerine geleyim diyor, sevgilim diyor. İlişkisinin orta sürecinde. Yo diyor, ben işimle diyor özel hayatımı karıştıramam. Evet, gelme diyor. Sonra öğreniyor ki İrem Derici meğersem iş yerinde adamın sevgilisi varmış. Orada da bir ilişkisi varmış. Tabii canım. Zaten onu söyleyen her adam öyledir. Hani totosu başı ayrı oynayan adam iş yerindekiyle tanıştırmak istemiyorum. Oradan belliymiş zaten. Evet. Yani oraya iş yerine gitse İrem Derici, adamın oradaki kadın
bu gelen kim diyecek değil mi? İrem Derici çünkü orada sahiplenici bir şekilde davranacak. Değil mi adama, sevgilisine? Tabii. O kadın da ben sevgilinin bu kim diyecek filan. Orada saç saça baş başa durumu olacak belki. Ve diyor ki İrem Derici 8 ay filan beraberdik diyor. 5. 6. aylarda değişti diyor. Uzaklaştırmaya başladı beni diyor kendisinden diyor. Ne kötü bir şey değil mi? Yani erkeğin de başına gelse kötü, kadının da başına gelse böyle Evet. bir olay. Silkelenip bir köşeye atılıyorsun ya. Evet ama genel Yani olarak öyle ilişkiler ya. Hani kadınlar genelde daha kolay atlatıyor bu tarz şeyleri. Biz doğamız gereği çok güçlüyüz. Evet üzülüyoruz. İşte kadına göre değişiyor. Bazısı 3 gün, bazısı hemen o dakika, bazısı bir hafta, bir ay. Ama bir şekilde kadın o tarz şeylerden hep güçlenerek çıkıyor ama erkek pek öyle çıkamıyor. erkek yıkılıyor. Demiş ki bitirirken adam ben ilk günkü gibi heyecanlı değilim İrem. Bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. 15 gün sonra da diyor o kızla fotoğrafını koydu diyor sayfasına diyor. Yani bayağı İrem Derici'ye yanlış yapmış ve İrem senin dediğin gibi hırs yapmış. Hırs yapmış. Ne diyor İrem Derici? Ünlü olma sebebim bu olaydır diyor. Eski sevgilimin bana yaptığının karşılığını vermektir diyor. Çok da güzel Müthiş. yapmış. Helal olsun İrem Derici'ye. Erkekler peki sence niye böyle bir durumdan terk edildiği zaman erkek niye daha çok büyük yara alır? Erkek daha egosal bir varlık. Hep böyle güçlü hissediyor kendini. İşte kaba saba davranıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor ama altta yatan hep bir gövde gösterisi. Aslında içleri naif erkeklerin. Daha böyle naif olanlar var, duygusal olanlar var. O dış kabuğu hep öyle gösteriyorlar. İçi yani dışta onu gösterince içi yıpranıyor. Onu da tek başına çözemiyor. Mesela atıyorum aldatıldı adam ya da kadın onu terk etti, senin erkek arkadaşın gelip sana ya Bilal benim çok canım acıyor. İşte Arzu beni terk etti. Bu da böyle diye hayıflanamıyor. Biz öyle değil. Biz hemen bir maniküre pediküre gidiyoruz. Manikürcüye anlatıyoruz. Biliyor musun böyle böyle yaptı. Sokakta gördüğümüzü anlatıyoruz. Kızlar toplanıyoruz, toplu beddua ediyoruz. İçimizi döküyoruz falan. Bizim böyle içimizi dökebileceğimiz herkes, yani biz hiç utanmıyoruz. Yani bu hayatın kuralı ilişki, aldatılmak, ilişkinin bitmesi, bir kötülük olması herkese, yani asansörde gördüğümüz insanlara bile atıyorum Ahmet bana bunu yaptı diyebiliyoruz yani. Kadında öyle bir ego yok çünkü. Ama erkekler hiç söyleyemiyor. Atıyorum Arzu gitti ölüyor üzüntüsünden ama gelip sana diyemiyor Bilal ölüyorum ben, canım çok acıyor, ben de hata yapmışım, yapmış olabilirim diyemediği için, ona da yol gösterecek arkadaşları olmadığı için ne oluyor? Bir noktada geziyor, geziyor, geziyor. Sonra evinde yapayalnız kaldığında ya Arzu benim hayatımda çok önemliydi. Keşke ben de Arzu'ya değer verseydim diyor. Sonra Arzu geri dönmüyor. Adam hepten diğer ortamlara açılıyor. İyicene her tarafı kaybediyor. O tarafta gidiyor. Bu tarafta da acayip actionlar, onlar bunlar. Onda da mutluluk olmadığını görüyor. Sonra da büyük bir yalnızlık yani. Bence biz kadınlar konuşarak çözüyoruz bu tarz şeyleri. Ben öyle mesela yolda çevirip söylerim, biliyor musun bana böyle yaptılar diye. Hadi ya. Yol. Vallahi söylerim yani. Kadınların toplu bir de size niye hep başınıza geliyor biliyor musun? Biz toplanıyoruz. Mesela biri bana bir şey yaptı ya, benim 50 tane kız arkadaşım beddua ediyor o kişiye. Adamın iki yakası da bir araya gelmiyor. Ya Arzu. Vallahi bak yemin ederim. Herkese. Yolda çevirim dediğin hani şöyle mesela yolda bankada oturdun kuyruk sıra bekliyorsun. Oturdun e, daha sana sıra var. Yanında da bir teyze. Ona açılıyorsun öyle mi mesela Tabii yani? hemen Ona böyle mı? onun yolunu yaparım. Ay işte çok kalabalıktı bilmem neydi. Biliyor musunuz dün de bana böyle yaptılar. Sizin fikriniz nedir? Ben mesela en son geldi böyle bir şey başıma. Birisi çok abuk subuk davrandı. Sevgilim değil, bir şey değil. Ama böyle olabilirdi yani. 99 köyün olandan bitenden haberi var. Herkese sordum. Dedim ki yani bankada gördüğüm teyzeye de, manava da, ona da, buna da, ünlülere de, gazetecilere de, onlara da, bunları bak duymayan
Hiç kimse kalmadı. Hep bir yorum aldım neden böyle yapmış olabilir diye. Herkesin ortak kanısı aşağılık kompleksi olması. Herkes çünkü hani bir kişi söyleyince yok diyorsun ama 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi söyleyince tamam diyorsun. Herkesin ortak kararı aşağılık kompleksi olmasıydı. O yüzden öyle davrandı diye söylediler. Okey dedim, problem bende yok, yoluma devam ettim yani. Yani adamın aşağılık kompleksli birisi olduğunu herkese duyurmuş oldun. Tabii canım, Böylelikle hiç rezil oldu. duymayan kimse Rezil. kalmadı. 9 köye anlattım. Hiç de Evet. Hande üzülmedim. Erçel üzülmedi. Güldük, eğlendik. Bir şey vardı kafamda çözülmeyen. Fikirler aldım, güldüm, eğlendim. Hop geçti bitti. Evet arkadaşlar, Afra Saraçoğlu'nu biraz sonra Arzu'ya soracağım ve Mert Ramazan Demir'le ilgili de bir konu açacağım. Arzu'nun da fikrini merak ediyorum. Sizlerin de düşüncesini merak ediyorum. Hande Erçel önceki akşam Tantaşçı konserindeydi. Sen gidebildin mi Gittim. konsere? Gittim. Nasıldı? Memnun kaldın mı? Ya ben hep haber Eğlendin mi? girdim. Hep haber Öyle mi? girdim. Çok bakamadım. Galiba bir şarkısında konsantre olabildim. Haber girdim. Dostlarımla konuştum. Güzeldi ama yani çok kalabalıktı. İnanılmaz böyle insanlar akın akın, Dolmabahçe'ye araba koymaya imkan yok. Karaköy'e koyduk arabayı. Karaköy'den yürüdük. Nasıl biliyor musun? Yapma, Ve şey dedik yani, yapma. dönüşte nasıl gideceğiz ya dedik. Hani uzakta araba, başımıza bir şey gelir mi falan. Ne gelecek? Akın akın ki ben çok erken terk ettim konseri. İnanılmaz yoğundu. Acayip hayranları vardı. Kızların kafasında hep tan şeyleri, bandanaları falan. Güzeldi yani. Ben o gün Bodrum'a yola çıkmıştım. Bodrum'a gelmiştim konser Evet. saatinde. İstanbul'da değildim. Hava nasıl oldu? Yağmur var mıydı konser Cuma sırasında, günü çok öncesi? güzeldi. Cumartesi dün çok soğuktu. Dün başka bir eventteydim ben. Dün soğuktu Evet. mesela. Ben de üşüttüm. Sırtım, belim, her tarafım ağrıyor. Ama o gün Hmm, çok güzeldi yani. Kötü değildi hava. kötü değildi. Evet. Hande Erçel de Tantaşçı konserine gidiyor Cuma akşamı ve çok eğleniyor. Orada şarkılara eşlik ederken, dans ederken videolarını gördüm sosyal medyada. E, Hande Erçel de Yan Tantaşçı locadaydı Hande sevdiğini. Erçel. Bir sürü Öyle mi? localar var. 163'teydim galiba ben. 164'teydi Hande Erçel. Yan yanaydınız. Hı Evet. hı. Ve bu arada Hande Erçel ikinci kere teyze oluyor. Yeğeni Mavi'ye kardeş geliyor. Ablası Gamze Erçel hamile ve doktor kontrolü sonrası e, elinde o anne karnında ultrasonografinin fotoğrafı böyle pozlar veriyor ve Hande Erçel de büyük bir sevinç yaşıyor. Bunu da söyleyelim. Oyuncu Tolga Güleç'le sunucu Öykü Cengiz evlendi. Tolga Güleç'e ya bu kaçıncı evliliği falan diye takılıyorlar sosyal medyada. Mutlu olsunlar. Amin. Aleyna Tilki kariyerinin 10. yılını özel bir konserle kutladı. Aleyna Tilki de 10 yıldır 10 yıl oldu mu sahnelerde. ya? Ne kadar çabuk geçti zaman. Ya. Bunu da söyleyelim, kısa kısa haberler olarak verelim. Bu arada özel abonelerimden kim var? Nelly Kim var. var? Nelly de burada. Hola Nelly de. Desde Arjantina. Hola, sana da selam veriyor Nelly de. Selamlar. Merhaba Nelly de. Merhaba. Evet, özel Caner abonelerimden başka Banu, sürekli onları gördüm. Başka kimseyi göremedim. bu. Evet, Caner Banu, moderatörlerim Caner Banu da burada. Ee, ve Süreyya Diker özel abonem. Burada mı Süreyya Hanım? Dünkü yayında vardı. Delfina Dimansio Şili'den özel abonem. Delfina Dimansio'yu da göremedim. Marta Gomez, Marta Hanım özel abonem. Ve Fransa'dan Lydia. Lydia her yayına gelir Lydia. Özel abonem Lydia. Lydia'ya da selam olsun. Bizi sonra izlerler onlar.
selamlarımı ilettim onlara ve moderatör arkadaşlar da buradalar. Ya Melisa Döngel'in durumunu, yasaklı maddeyle ilgili durumunu biliyorsun değil mi? Evet. Çok da Yaşadık. severim biliyor musun? İnanılmaz sevdiğim oyunculardan. Bayılırım yani, tam enerjisi, güzelliği, aurası şahane bir kız. Çok şaşırdım. Şimdi Melisa Döngel Aralık ayında, 18 Aralık'ta galiba gözaltına alındı ve testler yapıldı kendisine. Sonra o testler işte Ocak ayı gibi pozitif çıktığı açıklandı ve cep telefonu gözaltına hangi suçtan alınırsa alın, cep telefonuna polis el koyuyor ve inceliyor. O suçla ilgili yaptığın başka ceza olacak, içerecek yanlışların, hataların var mı araştırıyorlar. O cep telefonunda yasaklı madde istediğine dair mesajlar ve madde kullanırken çekilen fotoğrafları görülüyor. Melisa Döngel'in cep telefonundan çıkan bu sonuçlar polise yol gösteriyor ve 43 şüpheli gözaltına alınıyor. Düşünebiliyor musun? Melisa Döngel'in yasaklı maddeyle olan haşır neşirliğini, yani ondan yola çıkarak, cep telefonundaki bulgulardan yola çıkarak 43 şüpheli gözaltına alınıyor. O konuda biraz daha detaylı bir haber vardı. Yani bunu bir post paylaşımı olarak gördüğüm zaman Instagram'da inanamadım. Ben de senin gibi çok severim ve çok beğenirim. Enerjisi çok yüksek bir oyuncu ve çok iyi bir oyuncu. Ya nasıl böyle bir şeye alet oldu, karıştı? Sabah gazetesine yayınlanan daha detaylı bir haber var. Cep telefonundaki dijital delillerin ardından düzenlenen operasyonlarda 43 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Görebiliyor musun, düşünebiliyor musun Melisa Döngel'i? Nasıl bir kök salmış Melisa ki 43 tane insan, yani onun bulgularıyla, ondan edinilen bilgilerle gözaltına alınıyor. Şöyle bir daha bir bakayım da eksik bir şey söylemeyelim. Tutuksuz yargılanıyor. Tutuksuz yargılanıyor. Onun adına güzel bir şey bu. Demek ki sadece içici kabul ediliyor. Yani kimseye yer göstermemiş, kimseye yasaklı madde ikram etmemiş, satmamış, aracı olmamış demek ki. Şu ana kadar soruşturmada bunun aksi olsaydı tutuklanırdı. Mert A isimli kişiyle yapılan görüşmelerde Döngel'in yazışma, kanka kokçu var mı? Kokçu herhalde şifre şeklinde doğrudan madde teminine yönelik sorular sorduğu tespit ediliyor. Bununla sınırlı kalmıyor. Ekrem K ile ilgili yazışmalarda kok no lazım, acil kanka diyor. Karşısındaki kişi kaç adet diye soruyor. 3 adet yanıtını veriyor. Sabah gazetesinden okuyorum. Mustafa B ile olan diyaloglarda karşı taraf Döngel'e yanlış kaydetme, torbacı değil şeklinde uyarıda bulunuyor. Yani beni oraya torbacı diye kaydetme. Niye? İleride cep telefonu polis bir şekilde ele geçirir, incelerse. Buket K ile gerçekleşen bir başka konuşmada ise Miami'den getirilen özel bir maddeye dair paylaşımlar ve Döngel'in ben de istiyorum, ben de şeklindeki talebi dosyada yer aldı. Bir de o materyallerle fotoğraf çektiriyor. Yasaklı maddeyle. Onlar da yer oluyor orada. Yani Yazık. ne kadar başarılı bir kadın, ne kadar değil mi cıvıl cıvıl bir kadın, güzel bir Evet. kadın, çok iyi bir oyuncu ama Çok yani bu tatlı. polis operasyonları, evet bu polis operasyonları onların kurtuluşu bir yerde yani, değil mi? Tabii. Tedavi olması için. Temizlenecekler, rehabilite edilecekler. Kullanıyorlarsa şayet, henüz kesin iddia mı bunlar, kesinleşmiş bir şey var mı bilmiyorum ama iddiaysa temizlenmelerini diliyorum. Kesinse temizlenmelerini diliyorum. İddiaysa da gerçeklerin ortaya çıkmasını diliyorum. Evet. Peki
Peki. Bu Devrim Özkan Yeraltı dizisinin oyuncusu ve Deniz Can Aktaş yine aynı dizideki yakışıklı beğenilen erkek oyuncu. Los Angeles'ta şu anda tatilde oldukları ve el ele görüntülendikleri sosyal medyaya yansıdı. Aşk yaşadıkları sonucuna varıldı. El ele görüntülenince orada görülünce el ele. E, Geçtiğimiz Ocak ayında başladı Yeraltı. Yeraltı dizisinin ilk bölümü yayınlandıktan sonra sosyal medyada ve e, ulusal medyada, magazin haber sitelerinde Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş'la setten bir fotoğraf paylaşımını kendi hesabından, profilinden sildiği İddia edildi. yazıldı. İddia edildi. Sette ne oluyor diye soruldu o haberde. Çünkü Devrim Özkan Deniz Can Aktaş'la fotoğrafını sildikten kısa bir süre sonra diğer bir oyuncu Sümeyye Aydoğan Deniz Can Aktaş'la fotoğrafını paylaşmıştı. Ve Sümeyye Aydoğan'la Devrim Özkan arasında Deniz Can Aktaş'ı paylaşamama durumu olduğu iddia edildi. Sonra bu konu unutuldu. Ve şimdi Deniz Can Aktaş'la Devrim Özkan'ı Los Angeles'ta birlikte görüyor Türkler. El ele görüyorlar ve bu da burada haber olarak sosyal medyada yer aldı. X platformunda Ne gördün diyorsun? mü? Amerika'daki Mobese kameralarından hayranları yakalamış her ikisini de. Öyle mi? O detayı görmedim bak. Evet evet. Öyle mi? Bayağı Mobese kamerasından yakalıyorlar. Mobese kamerasını çekiyorlar. İşte Los Angeles'ta olduğunu bilen ve orada yaşayan hayranları bayağı kameralardan bulmuşlar. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani her yerde muhabir olması şart değil. Gazeteci olması Evet. şart değil. Bu müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Ee, yani ne diyorsun? Bu dizi setinde devamı olur mu? Bu uzun süreli olur mu yoksa Dizi sürdüğü müddetçe tehlikeli mi? olur. Hı? Dizi sürdüğü Ne oldu? müddetçe olur. Dizi bitince biter mi diyorsun? Biter. Yani genelde hep aynısı olur ya insanlar için. Bir yerdeysen, sıkışmışsan, çok kimseyi görmüyorsan aşk zaten oradan çıkar. Oranın etkisiyle birbirinden hoşlanırsın, edersin, aşka başlarsın. Fakat sonra o dünya bittiğinde, gerçek dünyaya, başka bir dünyaya geçtiğinde o zaman da çok sürmez ama umarım uzun sürer bu ikisininki. Ama dizi setleri, dizi aşkları hep böyle oluyor. Deniz Can Aktaş uzun süredir yaklaşık 2 yıldır bir fizyoterapistle birlikteydi. Evet. Ve geçen Mayıs ayında yine iddialara göre Devrim Özkan'la yakınlaştıktan sonra fizyoterapist sevgilisi onun evinden ayrılıyor. Deniz Can Aktaş'ın evini terk ediyor. Öğreniyor, fark ediyor. Artık o konuda çok detay sahibi değiliz. Ama böyle bir ilişkisi de olduğu iddia ediliyor ve Devrim Özkan'la ilişkisinin onun bitmesinde rolü olduğu söyleniyor. Fizyoterapist de iyi kızmış. Ben olsam derim gel 2 kuluncunu açayım fizyoterapist ya da şuranı açayım falan diye 2 kemiğini kırıp öyle gitseydi. Daha mantıklı olurdu yani. Aynı anda başladıysa tabii. Yapmazsın sen, senin dilinde ya. Yapar mısın sen? Ha? Yapar Bilmem öyle mısın aynı gerçekten? anda başladıysa yani bilmiyorum o andaki şeye bağlı. Sinir dereceme andaki bağlı yani. Ama fizyoterapist olsam yaparım. Gel canım gitmeden kulunçlarını açayım ben. Kulunçların düzelsin diye bir yamultabilirim yani. Elinde şahane bir meslek var çünkü fizyoterapistin. Evet. Şimdi bu Star TV'de Sevdiğim Sensin. Benim de beğeniyle izlediğim, her bölümünü izleyemiyorum ama seyrettiğim zaman da büyük keyif alıyordum. O da Ocak'ta başlamıştı. Orada Helin Kandemir, o hani köylü gariban kızı oynuyor. Evet. Aytaç Şaşmaz da
o iş adamını oynuyor. Ve Helin Kandemir'le Aytaç Şaşmaz arasında bir ilişki olduğu söyleniyordu sosyal medyada. Ama yani bir delil yok, ispat yok. Fakat bunu çevreleri de sosyal medyada köpürtüyordu. Fanları, onların iyi fanları. Şimdi Aytaç Şaşmaz demiş ki bizim ilişkimiz yok. Çok iyi iki arkadaşız. Bakın ben tatile yalnız çıktım demiş. Kalbim hala boş demiş. İnanmamız mı lazım sence? Evet, yaz mevsimi geldi ya, çocuk hani sevgilisi var diye. Şimdi onların hepsi plajlara gidecekler. Tam yaz öncesi böyle bir açıklama. Ben inanıyorum yani doğru olduğuna, bir şey olmadığına inanıyorum. Öyle mi? Çünkü yaz geliyor. Kızlara bir mesaj bu. Yani o kız benim sevgilim değil. Helin Kandemir benim sevgilim değil. İlişkileri açığım. Öyle mi diyorsun? Tabii. Sevgilisi, Aşk mevsimi geldi sevgilisi değil. Bilal'cim. Yani sana hak vermeyi çok isterdim ama ben ya böyle setlerden ilişki çıkacağına çok inanıyorum ya. Çünkü 18 saat berabersin bazı günler. En az 15 saat, 16 saat berabersin. Ve bu aylardır böyle. Bak Ocak'ta başladı. Haziran'a kadar 5 aydır, 5,5 aydır, 6 aydır her gün berabersin. İkisi de pırıl pırıl insan. Helin Kandemir'de, Aytaç Şaşmaz'da. Pırıl pırıl gencecik insanlar. İşte Ateş Barut şeyi de var ya. Karı kocayı da oynadılar biliyorsun. Yani bilmiyorum ben bunları hep böyle soğutmak için üzerlerindeki sevgili iddialarını geri çevirmek için söylenmiş sözler olarak kabul ediyorum ben. Yani bir şey yaşıyorlarsa da bunu gizli kapaklı yaşamayı tercih ediyorlar diye düşünüyorum. Ben de yaza giriş olarak düşündüm bunu. Sen benim iç sesime inan. Senin fikrine, düşüncene saygım var. Saygım sonsuz. İşte böyle bir de bu uzakta da çekildi galiba. Aksaray'da çekildi. Önemli bir kısmı dizi başladıktan sonra bir süre. Şehir dışındaki setlerden de çok fazla haber alınamıyor tabii yani. Ne muhabir oraya göndersen kabul ederler. İstanbul'da olsa biraz daha bilgi akışı olabilir setten. Ortaya çıkar yine bir şey varsa diye düşünmek istiyorum. Peki Sevdiğim Sensin'de konuştuktan sonra şeyi sen de paylaştın dün ya da önceki gün. Afra Saraçoğlu'nun Poyraz Yosmaoğlu'nu takibe almasını nasıl değerlendiriyorsun? Önce dedikodusu çıktı, söylenti. Sonra İspanya'da fotoğrafı gördük. Sonra uçaktan indiler, var dediler, yok dediler, arkadaki uçakta geliyor, birlikte indiler, görüldü, görülmedi. Bütün bu dedikodular konuşulurken Bebek'te gazetecilerin, muhabirlerin 7/24 hiç boş bırakmadığı Bebek'te bile isteye gitti ve görüntüsü çekildi. Şimdi de takip etti. Yani adeta magazine göz kırpıyor. Evet, artık yazabilirsiniz diyor gibime geliyor Afra Saraçoğlu. Çünkü öbür türlü olsa Bebek'te değil Kadıköy'de buluşsa evet birkaç kişi çeker. Ne bileyim daha uzak noktalar, Riva, orası burası bir yerlere gidebilir illa gitmek istiyorsa, ama Bebek'te buluştuğu için çekileceğini biliyordu. Üstüne de artık hiçbir şeyden çekinmiyorum ve takip ediyorumu gösterdi bize bence. Ne kadar güzel yorum yaptın. Ne kadar güzel. Benim günlerdir söylemek istediğimi bir çırpıda birkaç cümlede özetledin. Ben de bu olayı gördüğüm zaman bunu düşündüm ve ben daha uzun anlattım senden. Sen çok daha kısa toparladın. Ben telaşe Yani müdürüyüm ya. Hızlı hızlı hemen her şeyi, her yok, işi hızlı yaparım. Konuşmayı da, bütün işleri de. Hani böyledir kadınlar için. Mesela kadın başta söylemez, emin olmak ister. Atıyorum İspanya'dayken emin değildi. Ve gidişte ve dönüşte oradaki tatillerde emin değildi. Tanımak istedi. Kadın beyniyle düşünüyorum. Tanımak istedi, tanıdı. Çünkü bir insanı tatilde, uçakta, orada, burada, dış dünyada tanırsın. Yani insanlara nasıl davranıyor,
tatilde nasıl hareket ediyor, kalabalık bir arkadaş grubunda nasıl. Döndüğünde de bakar her şey İspanya'daki gibi miydi, ilgileniyor mu benimle, arıyor mu, soruyor mu, kontak kuruyor mu? Demek ki çocuk o aşamaları da geçti. Sonra da görüştü. Görüştükten sonra da artık dedi ki güven sağladı. Okay, ben de artık hani takip etmemde hiçbir sakınca yok dedi ve takip etti diye tamamen kendi öngörüm ve kendi kadın beyni olarak yorumluyorum bunu. Katılıyorum sana. Poyraz'la Afra ile Poyraz arasında bir ilişki olduğunu en son göstergesi bu bence onu takibe alması. Şimdi diyorlar ki bazıları ya İpek dedi, İpek Can Bulat. Ne olacak dedi. Ben de başkasını bir erkeği takip ediyorum, takibe alıyorum. Ona sevgili mi gönderdi demek dedi. Yani bu işi ipe un sermek bu cevap değil mi? Yani ne alakası var, ne ilgisi var? Burada Ya geride bir İpek sürü delil alabilir bırak, ama Afra bir Saraçoğlu sürü iz gibi bırakmış. 7/24 fanları hesabında yaşıyor. Gazeteciler hesabında yaşıyor. Kolay kolay takibe aldığı an haberi yapılıyor. Öyle basit bir şey olsa takibe almaz yani. Tabii. Bu en son hamle artık. Onun öncesi var. İpek Ünlükoç, İpek Canbulat bizi seyrediyor şimdi olmasa bile. Yani önce bir Kopenhag'da e, bir paylaşım yapıldı. Fake iki hesaptan paylaşımlar yapıldı. Fotoğraflar paylaşıldı. Afra Saraçoğlu ve orada Poyraz denen arkadaşın fotoğrafları önce bir kamuoyu ne oluyor? Şok oldu. Sonra Ece havalimanında İstanbul'da Ece Erken İstanbul'da havalimanında gördü ve anlattı. Gördüm. Sonra İspanya'da Madrid'de birlikte aynı masada görüldüler. Sonra havalimanı olayı dönüşte. Bir sürü olay üst üste geliyor, bir sürü üst üste geliyor. Ve en son işte Bebek'te arabanın içinde iki sevgili gibi ön koltukta keyifle Boğaz gezisi yapıyorlar. Ondan sonra da takibe alıyor. Yani bu İpek'in ya da bir başkasının ben de bir erkeği takip ediyorum. Bir erkek de beni takip ediyor. Sevgili miyiz sorusuyla ne alakası var? Ne ilgisi var? Yani bu gerçeği kabul etmek lazım artık. Afram'ı Evet bence bizim de. kadar, senin kadar, benim kadar seven, kollayan var mı? Şimdi ama şunu söylemekte borcumuz Arzu. Yani Poyraz Yosmaoğlu takip aldığı için Afra Saraçoğlu bazıları Afra'yı linçliyorlar. Ve bu günlerdir sürüyor. Yani hem o araba içinde görüldükleri hem de onu takibe alması bazı insanlarda Afra'ya karşı böyle bir karşı duruş geliştirdi. Linçliyorlar ve Afra için hakikaten bu bir eziyete dönüştüğünü tahmin ediyorum. Çünkü aşırı yapanlar var bu şeyi linçlemeyi. Sırf kendilerinin Afram hayalleri gerçekleşmedi diye bunun hırsını, hıncını Afra'dan çıkarmaları yersiz. Çok saçma Yani yani Afra'nın hayatı, Mert'in hayatı bir şey olmamış, bitmiş ya da olmuş bitmiş ya da hiç olmadı yani. Aralarındakilerini kendileri bilir. İlla bütün herkes istiyor diye Afra ile Mert birlikte olacaklar diye bir durum yok. İşte bir o kadar linçleyen varsa kendisi gitsin bulsun da Mert'in dibine yapışsın, onunla konuşsun ya da kendisi bir şey yaşasın. Yani ben bu kadar sahiplenmeyi, bu kadar yorum yapmayı bir başkasının hayatına uygun mu? Mert'le Afra çok yakışıyor, birlikte olsun öyle. Olamıyor. Olabilse olur zaten. Kız İspanya'ya gitmiş, görüntü vermiş, buraya gelmiş. Belki kız da çok sıkıldı Afra Saraçoğlu. Çünkü biz de yayında ya da başkaları da ya da bir başkaları hep Mert ve Afra'yı konuşuyoruz. Ben şimdi atıyorum ayrıldığım adam Mert olsa sürekli birileri beni konuşuyorsa rahatsız olurum kadın olarak. Bana ne kardeşim derim, Mert geride kaldı. Mert'i niye konuşuyorsunuz dedim. Ya da Mert aynısını söyleyebilir. Afra geride kaldı. Afra bitti. Niye bizi konuşuyor? İnsana bir sinir gelir yani. Hani biz de ayrıldığımızda hiç uzun zamandır görmediğimiz arkadaşımız ya Mert ne yapıyor dediğinde suratımız ekşiyor yani. Ha Mert yok işte falan diyoruz. Belki konuşulmasını istemiyor. Belki bu çocukla bir yola girdi. Belki de o sebeple hani bebekte artık bebeğin göbeğinde çekilmeme ihtimali yok. Görüntüyü verdi. Susun ben yoluma devam ediyorum dedi. Bu da olabilir yani. Çünkü Afra Saraçoğlu yani
mümkünatı yok bebeğe gitmez. İmkansız. Giderse de menajeriyle gider, kız arkadaşlarıyla gider ama yani Poyraz Yosmoğlu'nun arabasında çekildi. Gayet sempatik güldü, buna müsaade etti. Çekileceğine adım kadar emindi. O yüzden hani artık o da bunun deklare edilmesini ya da böyle konuşulmasını da istiyor olabilir. Bence bu da bir mesajdı. Bu taraftan bakmak lazım. Evet, hayal kırıklığına uğrayıp da öfkelerini afradan çıkartmaya kalkmaları büyük haksızlık değil mi? Yani büyük yanlış Evet. zaten. Psikolojik bir durum yani bu. Değil mi? Yani Afra'ya Evet niye yani ben şimdi saldırıyorsunuz? ünlüyüm diye kim ne istiyorsa onunla olmak zorunda olacağım. Hayır yani yok. Bitti gitti bu kadar basit yani. Yani bitmemesini çok istiyorduk. Biz de çok istiyorduk. Evet. Mert Ramazan Demir'le. Burada Mert'in de hataları olabilir. Afra'nın da hataları olabilir ama yollarını böyle çizdiler. Ne yazık ki. Diyelim ve Mert Ramazan Demir'le ilgili bir şey söyleyecektim diyorum ya. Onu da söyleyeyim şimdi. Ee, Dün akşam Kıvanç Tatlıtuğ'un havalimanında muhabire davranışı, onu ötekileştirici davranışı muhabiri kendisinden itmesi, muhabiri refüze etmesi, muhabiri bir yerde terslemesi, muhabirin işine bana göre muhabirin yaptığı işe önem vermeyecek şekilde tavır göstermesi bana canım ciğerim diyeceğim şimdi onun için. Mert Ramazan Demir'in muhabirlere davranışını hatırlattı. Kıvanç Tatlıtuğ'a iki çift laf söylemek istiyorum. Mert'ten sen 25 sene daha kıdemlisin oyunculuk mesleğinde. Sen 25 sene oldu oyunculuğa başlayalı. Mert işte 8-10 sene oldu. Yani 13-14 sene daha kıdemlisin. 16-17 sene daha kıdemlisin. Ama Mert Ramazan Demir'den muhabirlerle havalimanında, caddede, sokakta ilişki nasıl kurulur? Lütfen bir Mert'in videolarını izle, gazetecilerle diyaloğunu. Tarih sırasına göre izle. Senin ekibin geniştir. Söyle hazırlasınlar sana Mert Ramazan Demir'in son 5 senede diyelim 4 senede Yalı Çapkın'ın başından beri önüne çıkan muhabirlerle, yolunu kesen muhabirlerle, uçaktan inince kendisini karşılayan muhabirlerle nasıl konuştuğunu hepsini tek tek videoları izle. Bir de kendinin bu videolarını izle. Daha evvel de sen buna benzer havalimanında tavırlar yaptın bu çocuklara. Özellikle Mustafa'yı yine senle. Bu röportajında Mustafa sana hatırlattı. Geçen sefer de böyle yapmıştınız dedi. Şimdi konuşalım bari dedi soru sorarken. İzle. Bunda ayıp bir şey yok. Mert Ramazan Demir 28 yaşında, sen 42-43 yaşında olabilirsin. İnsanlar gençlerden, yaşı küçüklerden de bazı şeyleri alabilirler, öğrenebilirler. Ben bu gazetecilerin bir ağabeyi, en kıdemli magazin gazetecisi olarak bu sene 50. yılım Kıvanç. Sen küçümseyebilirsin, beni de küçümseyebilirsin ama bu sene meslekte 50. yılım. Ben Mert'in senden gazetecilere çok daha iyi davrandığını, hak ettikleri şekilde davrandığını ve onlara mesleklerini yapmalarında daha yardımcı olduğunu Mert Ramazan Demir'in söylüyorum. Lütfen kendine bu konuda eğer bize biraz saygı duyuyorsan kendine bu konuda bir çeki düzen vermeni rica ediyorum. Arzu sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Yani Mert Ramazan Demir Kıvanç ne yaptıysa örneğiyle. haklıdır diyorum. Evet. Senin fikrine saygı duyuyorum. Vardır bir Saygı bildiği duyuyorum. diyorum. Ya şimdi ben Kıvanç'ı çok eski tanırım. 20-25 yıl önce. Çok kalbi tertemiz bir çocuktur yani. O mankenlik yıllarından falan. Hiç özü bozulmamış. Ondan sonra hani yazın Çeşme'de falan da görüyorum işte komşumuz falan oluyorlar. İnanılmaz böyle halkla nasıl münasebet kurduğunu gördüğüm için inanılmaz tertemiz bir çocuk. Muhakkak orada ya yorgundur ya bir şeydir. Altta yatan bir sebep vardır. Yani orada konuşmamasını gerektiren bir proje olabilir, kendiyle ilgili bir şey vardır. O saatte konuşmak istememiştir, saçmalamamak istemiştir falan filan.
Böyle bir sebep vardır diye düşünüyorum. Çünkü yani işte o köpeğini falan getiriyor, özel eğitim aldırıyor aynı hocalarda falan köpeklerimiz Mumble yaşarken. Ya oradaki insanlara davranışları, konuşma biçimi, bir giriyor işte bir kafeye herkese en uçtaki insanı bile görüyor, selam veriyor falan. O yüzden hani bunları çöpe atamıyorum ben. Dünya tatlısı bir insan. Benim 25 sene önce tanıdığım nasılsa bugün de öyle. O yüzden bunları çöpe atamıyorum. Orada evet bana da itici geldi. Hani ama altındaki sebepleri, yatan sebepleri düşününce Kıvanç bunu yapmaz dedim. Yaptıysa bir bildiği vardır diyorum yani. O halde konuşmak Ama istememiştir. bir bildiği olması yapmışsa kendini defans kendini defans pozisyonuna aldı anlamını Evet, çıkarıyorum burada. Yani bir evet, şeyi saklamak, bir şeyi gizlemek için saklamak için Fransa'ya niye gitti mesela? Belki onun sorulacağını evet. zannediyordu. Çünkü davet diye yazmıştı. Mesela ben onu gündeme getirmiştim. Monaco rallisinden paylaştığı görüntüleri, videoları davet diye etiketlemişti, hashtaglemişti ama orada dünyaca ünlü bir viski firmasının yan kuruluşunun da ismini etiketlemişti, hashtaglemişti. Pardon, hashtag değil, bayağı ismini, Hı hı. Instagram adresini etiketlemişti. Çok bilinen, dünyaca meşhur bir viski firmasının sosyal medya kuruluşu. Sosyal medyada böyle firmalar, alkol yasak olduğu için, Türkiye'de reklam, PR yapmak yasak olduğu için bu Amerikan, İngiliz, büyük dünya devi alkol firmaları ülkelere reklamı aşarak, reklam yasağını aşarak sızabilmek için e, sosyal ilişki kurabilecekleri gençlerle, halkla faaliyetler yürütüyorlar. Çok dev, çok milyon dolarlar harcadıkları PR kampanyaları ve bunun için platformlar, ne platformları? Hesaplar, Instagram hesapları, web siteleri, e, TikTok hesapları kuruyorlar ve oralarda çekilişler, hediyeler, yarışmalar, şovlar, seyahat organizasyonları, ücretli, ücretsiz, bedava filan yapıyorlar. Bu Kıvanç Tatlıtuğ'un hashtaglediği, etiketlediği, ismini yayınladığı Instagram web site adresini yayınladığı dünyaca ünlü bir viski firmasının bu anlattığım anlamda iş yapan yan kuruluşu. E, Gayet yasal, gayet normal bir şey. Kıvanç'ın yaptığında bir eksiklik, bir şey yok. Ama burada bir PR çalışmasına hizmet etmiş oluyor. Davetlisi olarak gitmiş oraya ama öyle diyor kendisi. Ona inanmak zorundayız. Ama ben de diyorum ki sen de yıllardır hem bu PR tarafında da bizim mesleğin hizmet verdiğin için çok iyi bilirsin. Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir insan Monaco rallisine davetli olarak gitmeye ihtiyacı var mı? Yani eşini alır, kaç liraysa 500 bin lira oradaki masrafı, en iyi otelde kal 1 milyon liraysa karşılar gider. Mutlaka eğer oraya gittiyse e, bir çıkarı vardır da gitmiştir diye düşünebilirim. Benim dürtülerim, mesleki dürtülerim bana bunu düşün der bana, anlatabiliyor muyum? 5 milyon dolar, 10 milyon dolar, 15 milyon dolar, 1 milyon dolar bir ücret karşılığında oraya gitmiştir. Bu hashtagleri öyle yapmıştır diye e, düşünmezsem ben gazeteci değilim zaten. Anlatabiliyor muyum? Böyle derin düşünmezsem gazeteci değilim. Yapmıştır demiyorum bak. Fikir yürütüyorum. Bunu da cevap hakkı her zaman var kendisinin. Böyle mi gitti oraya? Havalimanında gazeteci bunu mu soracaktı? Ondan mı çekindi de diye aklıma gelebilir benim. Anlatabiliyor muyum? Her neyse Kıvanç Tatlıtuğ cevap hakkın her zaman var. Her zaman var. Gazeteciye Ben de karşı minik bir şey biraz daha söyleyeceğim. hassas Mesela olabilir. Çeşme'de çok az tanıdığı işte ama göz aşina olduğu komşular var. Giriyor kalabalık bir mekana. İşte eşini oturtuyor sol tarafa, burası hınca hıç dolu ama girerken görmüş. İşte plaja girerken işte komşuları o bu. Buradan dolaşıyor gidiyor selamını veriyor merhabalar afiyet olsun yerine gidiyor. Bu kadar nezaketli bir çocuk diyebilir. Bana ne abi der yani. İşte bilmem kim 2 kere gördüğüm komşum der. İşte komşuların yanında arkadaşları falan. Bu kadar nezaket timsali nereden geldiğini unutmamış. Bu kadar duyarlı, bu kadar görgü kurallarına hakim bir çocuk orada da öyle yapmaz diye düşünüyorum ben.
Evet, saygı duyuyorum. Nezaketli zaten. Çok nezaketli, çok nazik, çok kibar, çok iyi yetiştirilmiş. Annesi, babası hakikaten saygıdeğer insanlar. O konuda hiçbir şüphem yok. Ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da her zaman cevap hakkı, kendisini anlatma hakkı var. Hem Mustafa Ağdağ ile ilgili hem başka konuşmak istediği konu varsa her zaman cevap hakkını kullanabilir. Arzucuğum, seviliyorsun. Sen de. Biraz kısa oldu. 1 saati tamamlamadık. Biraz ışık da düştü. Dışarıdayım, ışık da düştü. Kapatalım yayını. Tamam. Müsaade. İyi ki varsın. Tabii ki. Sen de. İyi ki İzleyen varsın. herkese teşekkürler. Annemi gördüm. Anneme ve A, diğer öyle mi? bütün izleyen Selamlar. herkese teşekkürler. Selamlar, selamlar. Peki, hepinizi çok seviyoruz dostlar. İyi ki varsınız. Yarın akşam yine yayında olacağım. Ben kimle? Arzu Altıntaş'la. Pazartesi de Arzu'yla yayında olacağız arkadaşlar. Yarın akşam görüşmek üzere. Sevgiyle. Görüşürüz. İyi akşamlar. Akşamlar.